Kendisi tarihin yazdığı ilk mühendis, dünyanın bilinen ilk doktoru olarak biliniyor. Mısır piramitlerinin ustası, Firavun'un başveziri, büyük sarayın yöneticisi, o Ra'nın en üst rahibi İmhotep. İmhotep, Mısır'ın eski adı olan Antik Kemet'te 3. hanedanlık döneminde M.Ö. 2650'li yıllarda doğmuştur. Tarihin yazdığı ilk mühendis, mimar ve doktor olarak biliniyor. Aynı zamanda filozof, şair, bilge kişi, katip, astrolog, Firavun'un başveziri, büyük sarayın yöneticisi, güneş tanrısı Ra'nın en üst rahibi, şef inşaatçı, şef heykeltıraş gibi ünvanlarıyla çok yönlü bir dahi olarak kabul ediliyor. İmhotep'in 4 Mısır Firavunu saltanatı döneminde yaşamış olabileceği sanılıyor. Firavun heykellerindeki bir yazıda İmhotep'ten Firavun'un başveziri, büyük evin yöneticisi, Heliopis'in en yüksek din adamı ifadeleriyle bahsedilmektedir. İmhotep'in adı barışla gelen anlamındadır. Asil bir ailede doğmuş olmasının avantajı, kişisel zekası, doğal yetenekleri, işe adanmışlığı ile çok kısa zamanda Antik Mısır'da parladı ve yükseldi. Çok sayıda heykeli ve duvar kabartması yapılmış olmasına rağmen kişisel hayatının detayları hakkında çok az bir bilgi bulunuyor. Bazılarında düz giysiler içerisinde sıradan bir kişi gibi gösterilirken, diğerlerinde dizlerinin üzerinde ve koltuk altında papirüs tomarlarıyla sandalyede oturan bilge kişi olarak yorumlanmıştır. Sonradan yapılan heykellerde ayakta tanrı gibi sakallı ve Ankh ile asa taşır vaziyette gösterilmiştir. Ankh, T harfinin üzerine oturtulmuş küçük bir daireden oluşan bir antik Mısır sembolüdür. Hieroglif yazıda Ankh hayatı temsil eder. Çember kadını, T ise erkeği temsil eder. Kadın ve erkeğin birleşmesi de hayatı oluşturur. Ankh'ın çemberinin tanrılar tarafından tutulduğuna inanılır. Mısırlı rahipler vatandaşlarını kutsarken ya da mumyalarken genellikle ellerinde bir Ankh taşırlar. Ankh, orijinal haç olarak da bilinir. Hristiyan haçı ile şekilsel benzerliğine rağmen Ankh hayatı, haç ise ölümü temsil eder. Buna rağmen Hristiyanlığın Mısır'ın dinsel ritüellerinden aldığı oldukça fazla şey vardır. Ankh da bunlardan sadece biridir. Antik Mısır'da M.Ö. 1700 yıllarında yazılan Vestkar papirüslerinde din adamlarının ve sihirbazların mucizelerinin anlatıldığı 5 hikaye vardır. Dünya edebiyatının gelişmesi açısından çok önemli metinler olan bu hikayeleri anlatanlar 4. hanedanlık döneminde Firavun Keops'un oğullarıdır. Keops, Giza'daki büyük piramidi yaptıran Firavun'dur. İsminin yazılı olduğu yer tahrip olmuşsa da 1. hikayede anlatılan mucizelerin İmhotep'e ait olduğuna inanılmaktadır. Antik Mısır'da yönetici sınıftan ölülerin mastabaları, yani eski Mısır'da mezarların üzerine yapılan üstü düz oda gömülmesi uygulaması M.Ö. 2630 dolaylarında Firavun Djoser için basamaklı piramidin yapılmasıyla birlikte değişti. Mühendis İmhotep, Mısır'ın ilk büyük boyutlu piramidini inşa ederken öylesine başarılı oldu ki ölümünden sonra tanrı ilan edildi. Piramit, Kahire'ye yakın Sakkara'da büyük piramitler sahasının karşısındaki alayda yapılmıştı. İmhotep bu piramidi yaparken eski Mısır yazılarında kutsal olan üçgenden, yani Firavun'u sonsuzluğa taşıması için ve merdivenlerden, o da Firavun'u sonsuzluğa daha rahat ulaşması için bu iki temel etmenden yararlanmıştır. İmhotep'in mühendisliğe en büyük katkısı önceden biçimlendirilmiş taşlarla yapı inşa etmeyi keşfetmesidir. İmhotep ayrıca papirüs rullolarını bulan ve mimaride kolunu ilk kullanan kişidir. İmhotep ayrıca Djoser'den sonra Firavun olan Sekhemhet'in yarım kalmış piramidine de katkıda bulunmuştur. Sekhemhet'in piramidi 115'e 115 metre, tabana oturan 6 ya da 7 katlı 70 metre yükseklikte basamaklı bir piramit olacaktı. Sekhemhet'in ani ölümüyle sadece ilk basamağı bitirilebildi. İmhotep, Edfu'daki ilk tapınak inşaatıyla da ilişkilendirilmiştir. Tapınak planlarının cennetten Memphis yakınlarına düştüğüne inanılır. Efsaneye göre İmhotep ve Memphis tanrılarının kralı Ptah ile güçlerini birleştirerek tapınağı inşa etmişlerdir. İmhotep'in mezarı hala bulunmamıştır. Ancak hastalarını tedavi ederken kullandığı oda bulunmuş ve modern tıbbı kullandığı buradan anlaşılmıştır. İmhotep aynı zamanda iyi bir hekimdi.
tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat'ın doğumundan 2200 yıl önce modern tıbbı kullanmıştır. Her ne kadar Yunanlı tabip Hipokrat genel olarak modern tıbbın babası olarak kabul edilirse de tıbbın gerçek babası İmhotep'tir. Yunanlılar İmhotep'e öyle hayrandılar ki Kemet'i işgal ettiklerinde İmhotep'e tapmaya başladılar. İmhotep'i sağlık tanrıları olan Aselfius ile özdeştiriyorlardı. İmhotep'in en iyi bilinen yazıları tıbbi metinlerdir. Dünyanın en eski tıbbi dokümanı olan 90 anatomik terimin ve 48 yaranın açıklandığı Edwin Smith papirüsünün yazarı olduğuna inanılır. Sir William Osler'a göre bir hekim olarak İmhotep 200'den fazla değişik hastalığı teşhis ve tedavi etmiştir. Bunlar arasında 15 mide, 11 mesane, 10 kalın bağırsak, 29 göz, 18 deri hastalığı vardır. Aynı zamanda verem, apandisit, gut eklem iltihabı hastalıklarını iyi etmiştir. Bunlara ilave olarak cerrahlık ve dişçilik de yapmıştır. Kan dolaşım sistemini, kritik organların fonksiyonlarını biliyordu. Şifalı bitkilerden ilaçlar üretiyordu. Antik çağın karanlığından aydınlığa çıkan ilk kişisiydi. Heliopis'in en yüksek din adamı olan İmhotep aynı zamanda Aşağı Mısır'ın en önemli din adamlarından birisiydi. O zaman Mısır'ın başkenti Memphis olmasına rağmen Heliopis Mısır'ın dini merkezi kabul ediliyordu. Dehasından ötürü sonraki Mısır nesilleri tarafından tanrısallaştırılmıştır. Memphis'te 200'den fazla sene popüler olan kurduğu Esklepion adlı ruhani merkez tapınak, senatoryum ve tıp okulu olarak faaliyet gösteriyordu. İmhotep Kemet'in kişisel kütlerinden biriydi. Özellikle saygı duyulan çok yönlü bir dahi olan İmhotep soylu ve cömert bir kişiliğe sahipti. Ölümünden sonra Romalı Katoliklerin azizleri gibi yaşayan insanlar için tanrı katına yükseltilmiştir. Ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra ikinci seviye tanrılar arasında tıp tanrısı yapılmıştır. Ölümünden 2000 sene sonra yaklaşık M.Ö. 525 yıllarında ise büyük tanrılar seviyesine yükseltilerek Memphis'teki üçlüden Nefertem'in yerine geçmiştir. Kemet dinine inananlar firavunlar haricinde yalnız Amenhotep ve İmhotep'i büyük tanrılar seviyesine yükseltmişlerdir. İmhotep aynı zamanda akıl, yazma ve öğrenme tanrısı Tehuti ile de özleştirilmiştir. Yunanlıların İmhotep'e özel ilgilerinden sonra Romalılar da saygı göstermişlerdir. Claudius ve İmparator Augustus Kemet tapınağı duvarlarına İmhotep'i öven ifadeler yazmışlardır. İmhotep'e atfedilen efsaneye göre Nil'in suları azaldığı için 7 yıl kıtlık çeken Mısır halkının derdini çözmek ister. Nil sularını kontrol eden Tanrı Khnum ile görüşmeye Tanrı'nın yaşadığı Nil üzerindeki adaya gider. Tapınakta dua etmeye başlar. Dua sırasında uyuyakalan İmhotep rüyasında Tanrı Khnum'u görür. Ona durumu anlatarak yardım ister. Tanrı da kuraklığın sona ereceğini müjdeler. İmhotep uyandığında hemen saraya giderek Firavun'a müjdeyi verir. Gerçekten de kuraklık sona erer ve Mısır halkı kuraklığı İmhotep'in sona erdirdiğine inanır. İmhotep İsrail oğullarını kuran Yakup peygamberin oğlu Yusuf mu acaba? İmhotep tarihi gerçek bir kişilik. Yusuf peygamber Kur'an'a, İncil'e ve hatta Tevrat'a dayanılarak anlatılan bir kahraman. Çok farklı dönemlerde yaşadıklarına inanılsa da İmhotep'in hayatı ile Hazreti Yusuf'un hayatı arasında çok fazla benzerlikler bulunuyor. Kur'an-ı Kerim, Tevrat ve İncil'de anlatılan Hazreti Yusuf, Firavun'un en yakınındaki en güçlü devlet adamıydı. Dini kitaplara göre zeki, hızlı, öngörülü ve geniş vizyonluydu. En karmaşık olayları yaratıcılığı sayesinde yorumlayabilen, isabetli bir şekilde planlayan ve yöneten bir kişiliğe sahipti. Aynı zamanda sakin, çalışkan, ekonomik ve mali konularda becerikli birisiydi. Güç sahibi olanlara nasıl hizmet edileceğini ve gücün toplumun lehine nasıl yönlendirebileceğini çok iyi biliyordu. Her ne kadar çok fazla benzerlik olsa bile bu iki kişinin aynı olduğu hakkında bir yazı yok. Bunun araştırılması gereken çok önemli bir tarihi husus olduğunu belirtmek isterim. Benim yaptığım araştırmalar ikisini ziyadesiyle örtüştürüyor. Sevgili arkadaşlar, geçmiş o kadar çok güzel, gizem ve olaylarla dolu ki bazen şaşkın nidalar atar ve öylece baka kalırız. Bu dönemde bile hala Mısır piramitlerinin nasıl yapıldığına kesin bir çözüm bulamıyoruz. İnsanı aşan, insan gücünün ötesinde yapılar olarak görüyoruz. Oysa ki içerisinde insanlar ve firavunları için yapılan bir saygı mezarı diyebiliriz. Bu gibi dünyada anlaşılamamış birçok tarihi eser olduğunu biliyoruz. Şunu unutmayalım, her dönemde mükemmel bir insan harikalar yaratarak bizleri bugün bile merakının peşinden sürükleyebiliyor.
Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.